Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz çok şık bir üçgen eşarp yapılışı. Eşarpımızı örmeye uç bölümden başlıyoruz. 3 ilmek alıyoruz. Her ikinci sırada sağ kenarda ilmek artışları yaparak devam ediyoruz. İlk 10 sıra kurulum sırası, daha sonra ördüğümüz 11 ve 12. sırayı sürekli tekrar ederek örmeyi sürdürüyoruz. İstediğimiz genişliğe geldikten sonra yine sağ tarafta her iki sırada birer ilmek eksilterek ilmekleri gittikçe azaltıyoruz. Son 7 ilmeğimiz kaldıktan sonra aynen başlangıçtaki gibi uç kısmı tamamlayarak örme işlemini bitiriyoruz. Ördükten sonra şampuanla yıkıyoruz. Suyu süzülüp nemli bir hale gelince düz bir zemin üzerinde kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra ters tarafından hafif buhar vererek formunu almasını sağlıyoruz. Düz örgü içe doğru kıvrılma eğiliminde olan bir örgü arkadaşlar. Örerken zaten bunu fark ediyoruz. Söylediğim işlemleri yaptıktan sonra atkımızın görüntüsü bu şekilde. Ters taraftan da bu şekilde gözüküyor. Sadece düz olan bölümde hafif içeri doğru kıvrılma eğilimi var. Bu kullanırken bir sakınca teşkil etmiyor. Gayet de şık duruyor arkadaşlar. Rahatlıkla örebilirsiniz. Ölçülerine gelince bir uçtan diğer uca kadar olan uzunluğu 125 santimetre. En geniş yerinin uzunluğu ise 40 santimetre. Yıkadıktan sonra ölçülerde hafif değişiklik olabiliyor esneme payı olarak. Gelelim malzemelere. 100 gramı 600 metre olan %50 akrilik, %50 mohair karışımlı 2 yumak kullandım. İkinci yumaktan bu kadar arttı. Çift kat olarak atkıyı ördüm. Sizler farklı iplerde kullanabilirsiniz. Eşarbı 5 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca bir iğne, bir makas ve birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 3 ilmek alarak eşarbı örmeye başlayacağız. İlk 10 sıra kurulum sırası olacak. Daha sonra ördüğümüz 11. ve 12. sıraları sürekli tekrar ederek eşarbı gittikçe genişleterek örgümüzü sürdüreceğiz. Önce 3 ilmek alıyorum. Birinci sırayı örmeye başlıyorum. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. İkinci sırayı ters örüyorum. Ön tarafta 3. sıraya başlıyorum. İlmek artışlarına başlıyoruz. İlk ilmeği düz ördükten sonra bir artış yapacağım. Sol şişimle alt ipin arka tarafından batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Daha sonra bu ilmeğin ön kanadını düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. İlmeğin yönü sol tarafa doğru. Kalan ilmekleri düz örerek 3. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ters taraftayım. 4. sırayı örüyorum. Bütün ilmekler ters örülecek. Dönüyorum. 5. sıraya başlıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra yine bir artış yapıyorum. Alt sıranın ipini arka taraftan batarak kaldırıyorum. Oluşan ilmeğin ön kanadını örüyorum. Sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. 6. sırayı örüyorum. Bütün ilmekler ters örülecek. Ön tarafta 7. sıraya başlayacağım. Bu sıradan itibaren artışlar 3 ilmekten sonra yapılmaya başlanacak. Önce 3 ilmeği düz örüyorum. Alt sıranın ipine arka taraftan batıp ilmek alıyorum. İlmeğin ön kanadını örerek bir artış yapıyorum. Kalan ilmekleri de düz örüp 7. sırayı tamamlıyorum. 8. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum.
9. sıraya başlayacağım. Bu sıradan itibaren ters ilmekler öreceğiz. Örgümüz düz olduğu için dışa doğru kıvrılma olacağından dolayı bu kıvrılmayı en aza indirmek için bundan sonra ilk 3 ilmeği ve son 3 ilmeği bu şekilde öreceğiz. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. Buraya bir işaret yerleştiriyorum. İşaretten sonra artış yapıyoruz. Yine aynı şekilde alt sıranın ipini arka taraftan batıp bir ilmek alıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Yine bu ilmekten sonra bir ayraç yerleştiriyorum. Son 3 ilmeği de şimdi gösterdiğim şekilde öreceğiz. Bir ilmek ters örüyoruz. Son 2 ilmeği düz. 9. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 10. sıraya başlıyorum. 10. sırada bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters örüyorum. Ayraçtan sonra yine bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Dönüyorum. Şimdi 11. sıraya başlayacağım. 11. ve 12. sıraları sürekli tekrar ederek örgümeyi sürdüreceğiz. Ayraca kadar olan 3 ilmekten ilk ikisini düz örüyorum. Üçüncüyü ters. Ön tarafta bu şekilde örülecek. Ayraçtan sonra bir artış yapıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri düz ördüm. Ayraçtan sonra yine bir ilmek ters, 2 ilmek düz örüyorum. Dönüyorum. 12. sıraya başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Ters tarafta ayraca kadar olan ilmekler bu şekilde örülecek. Ayraçlar arasındaki ilmekler ise ters örülüyor. Ayraçtan sonraki ilmekleri örerken bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Dönüyorum. Son örmüş olduğum 2 sırayı bir kez daha tekrarlayacağım daha iyi anlaşılması için. Ön taraftayım. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra bir ilmek artış yapıyorum. Artış yaptığım ilmeğin ön kanadını örüyorum. İkinci ayraca kadar düz örüyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek ters, 2 ilmek düz örüyorum. Dönüyorum. Ters tarafta ayraca kadar bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Ayraçlar arasındaki ilmekleri ters örüyorum. Ayraçtan sonra yine bir düz, bir ters, bir düz örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğiz. Artışları hep sağ tarafta yapacağız. Ayraçlar arasındaki ilmekler ön tarafta düz, ters tarafta ters örülecek. Ön yüzde ilk 3 ilmeği örerken 2 ilmek düz, 1 ilmek ters öreceğiz. Son 3 ilmeği örerken 1 ters, 2 düz öreceğiz. Bu tarafın simetri olacak. Ters tarafta ise ilk 3 ilmeğin ilkini düz, ikinciyi ters, üçüncüyü düz öreceğiz. Bu tarafta da aynı şekilde düz, ters, düz öreceğiz. Örgümüzü bu şekilde sürdürelim. İstediğimiz genişliğe gelince tekrar birlikte olacağız.
İstediğim uzunluğa gelene kadar örmeyi sürdürdüm. Son ördüğüm sıraya kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 60 santimetre. En iyisi 40 santimetre. Şimdi sağ taraftan ilmek azaltmaya başlıyoruz. Ön taraftayım. Önce ilk 3 ilmeği örüyorum. İlk 2 ilmeği düz, 3. ilmeği ise ters örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek azalttım. Azaltmaları bu şekilde yapacağız. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Son 3 ilmeğe kadar ördüm. Ayraçtan sonraki ilk ilmeği ters örüyorum. Son 2 ilmeği düz örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ters tarafta aynen önceden ördüğümüz gibi öreceğiz. İlk ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ördükten sonra diğer ayraca kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar ördüm. Ayraçtan sonra bir düz, bir ters ve bir düz örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. Bundan sonra bu örmüş olduğum 2 sırayı tekrar ederek ilmekleri gittikçe azaltacağız. Şişimizde toplam 7 ilmek kalınca tekrar birlikte olacağız. Şişimde toplam 7 ilmek kaldı. Ayraçlar ortasında bir düz ilmek bulunuyor. Şimdi 9 sıra daha öreceğim ve kademeli olarak ilmekleri azaltmaya devam edeceğim. Önce 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte öreceğim. İpi arkaya alıyorum. İlmekleri önce düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime alıyorum. Sol şişimle ilmeklerin içine batıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kapatıyorum. 2 ilmek düz örüp sırayı tamamladım. İkinci sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek daha kapatıyorum. Kalan ilmekleri de düz örerek 3. sırayı tamamladım. Şişimde 5 ilmek var. Dönüyorum. 4. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Beşinci sıraya başlıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kapatıyorum. Bir ilmek düz örüp 5. sırayı tamamlıyorum. 6. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Yedinci sırada önce bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek kapatıyorum. Son ilmeği de düz örüp dönüyorum. 8. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Örme işlemini tamamladım. Ön taraftayım. Kalan 3 ilmeğimi örerek kapatacağım. Önce 2 ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek kapatacağım. Son ilmeği de düz örüyorum. Aynı şekilde kapatıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bu şekilde bir zincir çekip ipi kesiyorum. Örme işlemini bitirdim. Şimdi bu ipi görünmeyecek şekilde ters tarafta yürüterek gizleyeceğim.
İpi iğneye geçirdim. Daha sonra ters tarafta şu şekilde ilmekler arasında yürütüyorum. İpin ucunu kesiyorum. Diğer ipi de aynı şekilde gizleyelim. Şimdi şampuanla yıkayıp süzülmeye bırakacağım. Daha sonra düz bir zemin üzerinde kurutacağım. Ters taraftan hafif buhar verip son halini sizlerle paylaşacağım. Atkımızın bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Görüntüsü bu şekilde. Oldukça yumuşak, kullanışlı, çok şık bir atkı oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.